Sevgili seyirciler, Batı Avrupa'nın tek kuşkusu, tek kaygısı enflasyondur. Paralarının değeri en çok üstünde durdukları konudur. Merkez bankaları da para değeri ve enflasyonun gözetleyicileridir. Hükümetler, politikacılar merkez bankalarına pek ses çıkaramazlar. Peki ülkemizdeki durum ne? Enflasyon açısından nazar değmeyecek kadar iç içe yaşıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün ekonominin kalbine iniyoruz. Enflasyonun tarihsel analizi, Türkiye'nin ekonomik geçmişine bakarak enflasyonun nasıl şekillendiğini ve bugün ne gibi dersler çıkarabileceğimizi konuşacağız. Bu video hem geçmişi anlamak, geleceğe dair bir perspektif kazanmak isteyenler için kahvenizi hazırlayın. Başlıyoruz. Sevgi ve saygılarımla selamlayarak Turkey is bankrupt. It desperately needs vast loans from overseas just to keep going. Ve biz geldiğimizde 23,5 milyar dolar borcumuz vardı IMF'e. 2013 borcumuzu sıfırladık. Bitti. Durumunun yani ekonomide oldukça bozulduğunu zaten dışarıdan izliyorduk. Gerçi bu kadar sıkıntının bu kadar büyük olacağını, bu kadar büyük olduğunu tam fark. Enflasyon nedir ve neden olur? Enflasyon, mal ve hizmetlerin genel fiyat düzeyinin sürekli artış göstermesi demektir. Ana nedenlerine bakarsak, talep artışı üretimi aştığında fiyatlar yükselir. Maliyet enflasyonu dediğimiz şey, üretim maliyetindeki artışlar fiyatları yukarı çeker. Örneğin petrol fiyatları. Dolaşımdaki para miktarı arttığında fiyatlar yükselebilir. Kısacası cebimizdeki paranın değer kaybetmesi olarak düşünebiliriz. Şimdi Türkiye tarihine dönelim. Bu durum nasıl evrildiğini inceleyelim. Türkiye'nin enflasyon tarihindeki dönüm noktaları. 1950-1960 planlı kalkınma ve ilk dalgalanmalar. Kalkınma hamlelerinden biri 1950'lerde Türkiye'de tarımdan sanayiye geçiş dönemiydi. Devletin teşvikleriyle üretim arttı. Ancak dış borçlanma hız kazandı. O yıllarda enflasyon oranı %5 ve %10 civarındaydı. 1 kilogram şeker 25 kuruş, 1 litre benzin 1 TL'den ucuzdu. 1970'lere bakarsak, petrol krizi ve yüksek enflasyon. Petrol krizinin etkisi 1973'te petrol fiyatlarındaki artış Türkiye'yi ithalat bağımlılığı nedeniyle ciddi şekilde etkiledi. Enflasyon oranı %20, %30 seviyelerine çıktı. Ekonomik sorunlardan biri dış ticaret açığı arttı. Türk lirası hızla değer kaybetti. O yıllarda 1 dolar 15 TL civarına kadar yükseldi. Temel gıda fiyatları hızla yükselerek ekmek 1 TL oldu. 1980 ve 1990 yıllarına bakarsak serbest piyasa ve hiperenflasyon başlangıcı vardı. 1980 askeri darbe ve Turgut Özal dönemi ekonomik reformlar, dışa açılma ve serbest piyasa politikaları uygulanmaya başlandı. 1990'larda doğru enflasyon %70 ila %100 arasında değişiyordu. Fiyat örneklerine burada bakarsak 1994 krizi sonrasında dolar eski para birimiyle 40.000 TL'den 70.000 TL'ye kadar yükseldi. 1 kilogram süt 1 milyon TL civarındaydı. 1990'larda ekonomik krizlerin zirvesine baktığımızda 94 krizinde Türk lirası hızla değer kaybetti. Enflasyon %100'ü geçti. 2001 krizine baktığımızda bankacılık sistemindeki sorunlar ve yüksek dış borç nedeniyle Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşadı. 1 dolar 1 milyon TL'yi aştı. Fiyat örneklerine tekrar burada bakalım. 1 litre benzin 1 milyon TL'ydi. Bir somon ekmek 250.000 TL'ydi. 2000'li yılların istikrar dönemi yeni Türk lirası ile birlikte 2005 yılında reformların birincisi olan Türk lirasından 6.0 atıldı ve YTL'ye geçiş yapıldı. Enflasyon %10 seviyesine kadar düştü. Küresel ekonomik kriz 2008 yılında bu dönem Türkiye'nin düşük büyüme ve enflasyon dengesiyle nispeten daha az etkilendi. Küresel ekonomik kriz 2008 yılında yaşandı. Bu dönemde Türkiye düşük büyüme ve enflasyon dengesiyle nispeten daha az etkilendi. Türk lirasının yeni döneminde 1 kilogram şeker 2 TL, ekmek ise 50 kuruşa düştü. 2010 ve 2020 yıllarına bakarsak dalgalı enflasyon döneminde 2010'dan 2018'e kadar işler biraz iyiydi. 2018'de kur krizi ile birlikte dolar kurunun hızla artmasıyla enflasyon tekrar %20-%25 seviyelerine yükseldi. Pandeminin etkisi 2020
Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'e satarız. Çok beklersiniz. 2020 yılından sonra küresel tedarik zinciri sorunları ve enerji fiyatlarının yükselişiyle birlikte Türkiye'nin enflasyonu tekrardan hızlandı. 2021 yılında 1 litre süt 10 TL, 1 kilogram kırmızı et 80 TL idi. Kısaca Türkiye'nin enflasyonla ilgili mücadelesini özetlemek gerekirse 80 ve 2000'li yıllar arasında serbest piyasa reformları ve istikrar programları uygulandı. 2005 dönüşümü YTL'ye geçişle birlikte enflasyon kontrol altına alındı. Günümüzün çözümlerine baktığımızda döviz kurlarına müdahale, kamu harcamalarının azaltılması, tarım ve enerji yatırımlarının arttırılması. Ders çıkarılması gereken yollar. Enflasyonla mücadele için bireysel tavsiyeler. Uzun vadeli yatırımlarla birlikte paranızı koruyabilirsiniz. Örneğin altın, gümüş, yatırım fonları gibi temel ihtiyaçlara öncelik verin ve tasarruf edin. Döviz ve altın ve gümüş gibi güvenli limanlarda birikim yapmayı düşünün. Türkiye'nin enflasyon tarihi bize planlı ekonomik politikaların önemi ve dışa bağımlılığın riskini gösteriyor. Bugün Türkiye'nin enflasyon tarihiyle birlikte bir yolculuk yaptık. Geçmişte yaşananlardan bugünü anlamamıza ve geleceğe daha sağlam adımlar atmamıza yardımcı oluyor. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.